Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz Medium Rare Potato. Evet arkadaşlar, Introduction'a baktığımız zaman bu oyun her zaman insanların hayalini kurduğu kafe açma hayalini blockchain üzerinde Metaverse dünyasında gerçekleştirebileceği bir oyun. Bu oyundaki olay bir restoran mı kurmak istiyorsunuz? Gelin bunu blockchain üzerinde kurun. Şimdi geçelim Fast Read'e. Bu Fast Read kısmında her şeyi özetlemişler ama ben daha detaylı incelemek istiyorum. O yüzden direkt restorana girdim arkadaşlar. Bak burada ne demiş? Her zaman kendinize ait bir restoran mı açmayı hayal ediyordunuz? İtalya'da, Fransa'da veya Irish Pub. Evet, şimdi doğru yerdesiniz. Yani burada restoranınızı açabilirsiniz diyorlar. Peki bu nasıl oluyor arkadaşlar? Burada Medium Rare Potato'nun yaptığı bir sistem var. Siz restoran açıyorsunuz ve bu restoranlar arkadaşlar belirli bir şekilde çalışana ihtiyaç duyuyor ve belirli yemek tariflerine ihtiyaç duyuyor. Öyle diyeyim size. Bunların hepsini elde ettiğiniz zaman ya siz restoranınızı açabiliyorsunuz, insanlar gelip orada da çalışabiliyor ki onlara yapacakları yemeğe kadar gösterebiliyorsunuz. Ya da gidip başkalarının restoranlarında quest olarak kendi cookerlarınızı, şeflerinizi bu insanlara yollayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu restoranlarda menüler var. Efendime söyleyeyim. Birazdan oyun içine girdiğinizde göreceğiz zaten. Menüler var. İşte sizin özel çalışanlarınız var ve bunlar gidip bu restoranlarda çalışabiliyorlar. Ama sizin kendi restoranınız varsa başka insanlar da gelip sizin restoranınızda özel tariflerle çalışabiliyorlar. Şimdi Common, Uncommon, Rare, Epic ve Legendary olarak restoranlar ayrılıyor. Bu restoranların özelliği arkadaşlar içlerine ne kadar insan koyabileceğinize bakıyor. Mesela burada 4 tane internal team, external team yani bunlar şefler. Bunları ne kadar koyarsanız o kadar hızlı çalışma ve o kadar fazla coin elde ediyorsunuz. Ve Dishes'ta da gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bulaşıklar bilmem neler bunları da yapan helper'lar var. Birazdan onlara da geleceğiz ama önce bir şeflere girelim. Arkadaşlar bu şefler sizlere delicious meal'lar yani yemekleri hazırlamak için yardımcı olacak kişiler. Bu şefleri restorana yolluyorsunuz. Burada bu şefler yemek pişirebiliyor arkadaşlar. Efendime söyleyeyim gidip insanlara da hani insanlar size geliyor kontrat dediği kısmı o. İnsanlar geliyor orada yemek yapıyorlar ve bu yemekleri sizin şefiniz yaptırıyor aslında. Sizin belirlediğiniz bir menü var orada ve görevlere yollayabiliyorsunuz bu şefleri. Bu görevler ne oluyor? İşte restoranda da göreve yollayabiliyorsunuz. Diyorsun ki işte yarım saatte bir işte git bir pizza dilimi yap gibi. Ve bunların hepsi size coin olarak dönüyor arkadaşlar. Scholarship mantığı gibi de düşünebilirsiniz. Sizin çok iyi bir şefiniz varsa bu şefleri insanlara da arkadaşlar kiralayabiliyorsunuz. Yani çok iyi bir şefin var, legendary bir şefin var. Bunu gidip kiralayıp oradan da coin elde edebiliyorsun. Belirli günleri var. Burada da ne demiş? Şefler yemekleri yaparken arkadaşlar bunlar pasif income'lar da size elde ettiriyormuş. Gördüğünüz gibi burada raw, rare, medium well ve well done, legendary, epic falan diye gidiyor. %1, %2, %3, %5 ve %8 gibi arkadaşlar rarity'sine göre size gelir elde ettiriyor. Ve burada gördüğünüz gibi PvP olayı var arkadaşlar. Bu PvP olayında nasıl diyeyim buna mutfak savaşı diyeyim size. Mutfak savaşlarında şeflerinizi kullanabiliyorsunuz ve mutfak savaşlarında başarılı olursanız agalar bu mutfak savaşlarından çıkışınızda size slice of cake veriliyor. O kısma da geleyim. Bu slice of cake'ler ne derseniz bu slice of cake'ler sadece mutfak savaşlarından kazanılan şeyler ve bunlarla beraber arkadaşlar özel NFT'ler yapabiliyorsunuz. Mesela you can always exchange piece of cake for 100 point coins but every day the sweet tooth mod changes and he may want something more. Şimdi sizden burada örneğin bir slice of cake kazandınız. Bunu tabii ki rarity'nize ve girdiğiniz savaşa göre verecek size. Burada günlük belli bir miktarda alacak size. Mesela şurada yazmış raw, rare, all time. İşte burada yüzdelik birimlerini vermiş arkadaşlar. Bunları bu keklerle alabileceğiz ama bu kekleri de PvP olarak elde edeceğiz. Bu keklerin de işte şeyleri var. Common'ı, Uncommon'ı, Rare'ı, Epic'i ve Well Done işte Legendary'si var. Ve bunları arkadaşlar belirli bir miktarda alıyor tabii ki. Örnek veriyorum bak burada yazmış işte. 2 tane diyor işte kek dilimine 2x veriyorlar. Ama işte 3 tanesine 3x, hepsine 6x, hepsini tamamladığınız zaman 6x gibi. Şimdi Cook'a geçtiğimiz zamansa şimdi şefi gördünüz. Şef çok önemli. Şef en baştaki şey ve Cook'a geçtiğiniz zaman bunlar aşçılarınız arkadaşlar. Bu aşçılar da şefler hariç şef dediğim gibi kontratlar imzalayabiliyordu vesaire. Cooker'lar sadece cooking'e ve quest'e gidebiliyorlar. Yani ya yemek yaptırabiliyorsun ya da görevlere yollayabiliyorsun. Ve bunların içinde helper'ları da var. Yani helper'lar döşeyebiliyorsun bunlara. Bu helper'lar tek başlarına yemek yapamıyorlar. Birazdan o kısma da geleceğim. Tek başlarına yemek yapamıyorlar. Fakat bunlar cooker'ınıza yardımcı oluyorlar her konuda. Yemeğin hızlanması vesaire bu tarz konularda. Ve gördüğünüz gibi burada da aynı muhabbet var. Rarity'nize göre daha fazla coin kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun da PvP muhabbeti var. Örneğin PvP atıyorlar. Winner bunu alıyor işte. Şef alıyor direkt gibi düşünün.
Ama gidip diğerleri de kaybedenler de işte kek dilimi alıyorlar arkadaşlar. Şöyle bir helper kısmına geldiğimiz zaman burada battle'la alakalı bilgiler vermiş işte. Girmek için işte coin ödeyeceksiniz. İşte savaşlar otomatik yapılacak. Helper'lar ve Dishes'lar affect the chance of winning. Helper'larınız ve Dishes'larınız kazanmanıza yardımcı olacak ve kazanan şef alacak. Geri kalan herkes kek parçası alacak arkadaşlar. Çok güzel ve bu şef NFT'si ne kadar şu an bilmiyorum. 100 dolar civarı olması lazım. Bu Cooker'larda mesela 10 dolardı. Ben videonun hep üstünde medium rare'i koydum arkadaşlar. Bu bir trikti aslında. Hiç konuşmadık bugüne kadar ama her zaman oradaydı. Hem yayında hem videolarda. 10 dolar civarındaydı biz anlaştığımızda. Şu anda bir tane Cooker'ın fiyatı 90 dolara kadar çıktı. 9x yaptı. Eğer değerlendiren varsa hayırlı olsun. Helper'lar arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar yardımcılar. Mutfak yardımcıları. Bunlar kendi başlarına yemek yapamıyorlar arkadaşlar ve bunlar şef veya cooker'ların altına koyulabiliyorlar ve bunların koyulabileceği bir limit var. Şeflerin de cooker'ların da altında. Burada cooking speed'i arttırdıklarını söylemiş ve bu cooking speed'i common'lar %1 ile 5 arası, uncommon'lar 6 ile 10 arası, medium rare'ler 11 ile 15, epic'ler 16 ile 20, legendary'ler 21 ile 25 arasında arttırabiliyorlarmış arkadaşlar ve bunlardan bir de oyun içinde drop olarak gelme muhabbeti var bakın gördüğünüz gibi. In-game helper drop şans common düştüğü zaman %66 common alıyormuşuz. Fakat işte legendary'si %2 gibi düşünebilirsiniz. Bunlar hepsinde var. Şimdi Dishes'a gelelim. Arkadaşlar burada bu yemekleri yaptığınız zaman bunlar aslında sizin menünüzün bir parçası. Ne dedik? En başta kendi restoranımızı oluşturuyoruz dedik ve bu restoranda olacak yemekleri de biz belirliyoruz. Bunlar da bir NFT kartı bu arada. Şimdi bu kartların hepsinin farklı özellikleri, hepsinin farklı zamanlarda çıkıyorlar ve hepsinin farklı coin getirisi var. Tabii ki bu coin getirisi de o kadar detaylı ki oyun. Yani restoranın yüksek epic olmasına bağlı olarak efendime söyleyeyim şefinizin de epic veya legendary ise daha çok coin getiriyor ve tabii ki de yemekleriniz de epic yemeklerse daha çok coin elde edebiliyorsunuz. Ve tabii ki restoranı çalıştırmak için ve başkalarının restoranında çalışmak için bu NFT'lere de ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Dish pool muhabbeti var. Bu dish pool muhabbetinde arkadaşlar burada tamamen oyunda kendi stratejinizi belirlemeniz gerekiyor. Bazı restoranlarda burada göstermiş mesela 100 tane karbora diyor üretimi var. Onu görüyorsunuz ve diyor 150 tane pulpo var. Fakat o sırada biz carbonara'yı seçiyoruz. Çünkü diyor daha o anlık tabii ki o anlık daha çok kar elde ettiriyor bize diyor. Bu. Yani burada anlatmak istediğim mesela karborayı 1 saatte yapıyorsan 100 tanesini 100 coin alıyorsan karboraya. Pulpoyu 3 saatte yapıyorsan sen gidip karbora yap ki diyor daha çok kar et. Bu tamamen sizin oyun stratejinize kalmış bir şey. Ve The Cooking Brackets demiş. Ben bunu size söylemiştim. Restoranınızı aldınız, cooker'ınızı koydunuz, şefinizi koydunuz, onun altına helper'ınızı koydunuz, onun altına menünüzü koydunuz veya işte ne yaptırmak istediğini koydunuz. Bunlar arkadaşlar bakın each karakter gets to cook and dishes işte o sayısı n demek o herhangi bir sayı mesela 3 tane dishes kullanabilirsin, 4 tane kullanabilirsin vesaire. 3 saatte bir yapıyor diyor. Bunları helper'larla hızlandırabiliyorsunuz. Tabii ki bakın restoranın yaptığı ayrı dishes'lar var. Restorana konmuş. Şeflerin ayrı var. İşte karakterinizin de ayrı dishes muhabbeti var burada. Ama burada tabii ki en önemli şey de restoran yani. Restoranın olduğu sürece birazdan geleceğiz oraya. Restoranın olduğu zaman arkadaşlar restoranını tanıtabiliyorsun. Mesela ben Makeoverse'üm. Benim restoranımı yarın bir gün yayınlarda size açıp göstereceğim. Ve benim restoranımın altına gelip para kazanabileceksin. Ne kadar restoranınızı tanıtırsanız o kadar coin elde edersiniz. Bunda böyle bir muhabbet var. Rarity sistemine gelmiş. İşte raw, rare, well done. İşte orta pişmiş, orta üstü, işte iyi pişmiş. Bunlar hani restoran teriminde bunlar raw çiğ. Hani çiğ dedim yani bayağı çiğ vesaire. Bunun gibi düşünün. Az pişmiş gibi rarity sistemi koymuşlar. Crafting sistemi de var ayrıca. 3 tane örneğin common arkadaşlar helper'ınız var. Bu 3 common helper'ı belli bir miktar coin ödeyerek 3 yani bir tane cooker'a dönüştürebiliyorsunuz. Ama bu cooker'lar uncommon'da gelebilir, rare'de gelebilir, common'da gelebilir. Ardından arkadaşlar bunlar da ikişer tane elinizde olduğu sürece mesela 2 tane cooker'ım var, bastım uncommon oldu. 2 tane uncommon'ım var, bastım rare oldu. 2 tane rare'im var, bastım epic oldu. 2 tane epic'im var, bastım legendary oldu gibi düşünebilirsiniz. Ve arkadaşlar one day X place one winner. Bu muhabbetine dönüyor işte. Burada da artık savaş muhabbeti. Eğer savaşırsan her gün savaştıktan sonra şef NFT'sini kazanabilirsin ya da diğerleri olarak gidip Cake Slice'ınızı alabilirsiniz. Bunları da NFT için kullanabilirsiniz. Slice of Cake'i anlatmıştık. Tokenomics'te de arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorlar adamlar. İnanılmaz iyi. Coin basımı sadece başta olacak ve küçük bir miktar olacak. Çok küçük bir miktarı pool'a koyacağız diyor ve bundan sonra asla hiçbir basım olmayacak. Tamamen oyun içinden çıkan coin'ler dönüşümü sağlanacak. Tabii ki liquidity pool'a da belirli bir miktarda eklemeler yapılacak. Bunlar nasıl yapılacak? Bunlar oyundan kazanılan ücretlerin belirli bir kısmını reserve edip burnlemelerini sağlayacak. Yani sadece buradan gelenleri hem likiditeyi kullanacaklar hem de belirli bir kısmını ara ara yakıma kullanacaklar arkadaşlar. Ama size şurada bir dikkat çekmek istiyorum.
Medium rare potato, bu white paper'ı açıkladık zaten. Şöyle bir medium rare potato'ya girdiğiniz zaman şurada test anda oyunu girebiliyorsunuz. Hep beraber bir girelim. Şimdi test kitchen'a tıkladığımda arkadaşlar şurada bakın ne yazıyor. Sandbox. Takım açıklanmamış fakat büyük gelen bir proje ve neyse. Geçelim oyuna. Şurada cooking kısmına geldiğiniz zaman arkadaşlar burada açık restoranları görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Mesela bende bu dishes var ve ben burada yollayabilirim mesela benim adamımı. Bak bir gün boyunca gider diyor burada çalışmaya. Quest'e yolluyorum. Benim altında bir tane Anka'mın bir tane normal helper'ım var. Bir tane de cooker'ım var. İki tane de dishes'ım var işte Anka. My Characters kısmına geldiğiniz zaman arkadaşlar burada manageleyebiliyorsunuz işte ekleyip çıkartabiliyorsunuz NFT'leri. Mesela benim cooker'ım şu anda benim rating'im işte 100. Burada 2 tane helper ekleyebiliyorum. 3 tane dishes ekliyorum. Bu benim karakterim ama bakın. Benim burada bir de restoranım var arkadaşlar. Ben bu restorana takım ekleyebiliyorum. Mesela benim takımımı buraya ekleyeyim. Tamam mı? Dishes'a da zaten bak bunun içindeki dishes'ı eklediğim için bu direktmen opened oluyor. Burada ben açtığım zaman %25 fee ayarlamışım ben mesela kendime arkadaşlar. Şöyle ben bir burada %3 fee alacağım diyorum. Ama bu sadece işte örnek size. %3 fee alacağım diyorum. Cooker'ımı da manage dedim. %3 fee alıyorum. Uygun. Yalnız geri alamadı. Bazen böyle bekleme olabiliyor. Test çünkü bu arkadaşlar unutmayın. Burada My Dishes var. Bildiğim şeyler var. İşte benim elimde olan NFT'ler olarak. Ve şurada ben onu göstermek istiyorum size. Burada bu takımı arkadaşlar ya bu restoranı böyle de yollayabilirsiniz bu arada. Açmaya da yollayabilirsiniz ama kimse yok içinde. Ama buradan benim adamlarımı mesela şu dishes'ın bir tanesini iki tanesini çıkardım tamam mı? Helper'ları burada kalsın arkadaşlar. Buradan işte managelemek istiyorum ben fakat o deminkinden dolayı demin yaptığım hamleden dolayı manageleyemiyorum şu anda almıyor. Buraya ben bu dishes'a mesela bunu koyuyorum. Üstüne bunu koyuyorum. Üstüne de buraya adamımı koyduğumu varsayayım. Buradan sonra açıyorum arkadaşlar. Bunu açtım hatta açalım. Bu bir gün boyunca burada aktif bir şekilde çalışıyor agalar. Bakın restoranda gelip bunu yapabilirsiniz diyorum ben buna. Ama başlarına aşçı koymadım mesela şu an ama insanlar da bunu yapabilir. Mesela bak burada %25 alıyor. Bu %7 alıyor. Bu %7 alıyor. Bu %4 alıyor. Buraya gidip benimki tabii ki dediğim gibi sıkıntıya girdiği için şu anda kullanamıyorum. Buraya gidip bu adamların restoranında çalışırsanız arkadaşlar mesela epik yemek yapacaksınız. Gidip çalışırsanız daha çok coin elde ediyorsunuz. Bir de restoranın kapasitesine ve çalışanlarına bağlı olarak. Mesela şuraya %5'lik var. Buraya 3 tane kişi gitmiş burada çalışıyor mesela. Şimdi ben bu restoranın benim epik bir restoran olsaydı ve bu restoranın içine daha fazla takımın içine daha fazla kişi koyabilseydim yani 4-5 tane şef aşağıya da 5 tane dishes koyabilseydim 3 tane dish restorana 3 tanesi benim adamlarıma derken burada arkadaşlar benim coin'im inanılmaz artacaktı. Şimdi burada baktığınız zaman burada bir dish pool var. Demin white paper'da bahsettim. Burada bakıyorum. Arkadaşlar şu an gazpacho yapmak 240 yani gidip benim gazpacho yapmam lazım. Anladınız mı? Veya işte Rare'de bakıyorum abi ne var? Oo, Kinkali 454 hemen Kinkali'ye yükleneceğim. Veya burada ne var? Nigirisu 410 hemen buna yükleneceğim. Buradan geliyorum örneğin oyun başladığı zaman bakıyorum burada arıyorum işte hangisi lap oradan Cook'a yolladım veya direkt benim NFT'im varsa restoranımda o yemekleri açtım. Şu anda biz mesela ne açtık bu restorana arkadaşlar? Frittata açtık değil mi? Şöyle bir bakalım frittata nerede? Medium rare burada yok. Frittata. Heh burada bakın 245. Şu an güzel bir kazancı var frittata'nın ve yarım saatte bir yapılıyor bu yemek. Okey yollayabilir insanlar bana gibi düşünebilirsiniz. In-game token olarak arkadaşlar şöyle baktığımız zaman wallet kartınız var ve game kartınız var. Bu game kartlarının hepsini fetchlerseniz dışarı çıkarıyorsunuz. İçeriye sokmak için de arkadaşlar buradan wallet kart'a tıklayıp buradan içeri sokuyorsunuz direkt muhabbeti bu. Şuradan ben size şeyi de göstermek istiyorum. Coin muhabbetini. PTC coin olarak çıkacak. Şu anda yok Potato coin. Bunu wallet'a buradan transfer edip buradan da oyun içine transfer edebiliyorsunuz. Ben bugüne kadar 164 tane kasmışım mesela. En önemli şey arkadaşlar 25 Nisan'da pack droplar geliyor. Restoran paketi 250 dolardan çıkacak. 400 tane restoran paketi çıkacak. Bakın şuradan bir Atomic Hub'a girelim arkadaşlar. Bir Atomic Hub'a girelim. Şuradan bir gelelim. Potato yazalım. Potato'ya girelim. Restoran kısmına gelelim. Lowest dediğimiz zaman arkadaşlar en ucuz restoran şu an 375 dolar. Bakın bu şu an daha oyun açılmadı. Daha oyunda hiçbir şey yok ve adamlar paket satış. Restoran paketi bu arada. Bunun içinden sadece restoran da çıkmıyor. Bunu da belirteyim. İçeriğine gidin bakın. Restoran paketinde arkadaşlar 250 dolara satıyorlar. Ve birinci drop olarak pass holder, solders'lara öncelikle birinci drop olarak satacaklar. 12 hour cooldown'lu olacak. 2-3 tane restoran paketi satılacak. Ve ikinci drop olarak arkadaşlar top 200 chef, işte helper holders artı 2-3 hour spot istiyor. Lider bu arada da satış yapacaklar vesaire. Restoran paketi çıkabilecekler. %100 bir şekilde restoran çıkıyor. Raw restoran. 2 tane dish çıkıyor. Burada yüzdeleri verilmiş. Bir tane cook çıkıyor. 2 tane helper çıkıyor. 250 dolarlık paketten arkadaşlar. Ardından 28 Nisan'da bir sale contest daha yapıyorlar. 500 tane cook pack, 1000 tane cook
Pack Mini yapıyorlar ve bunlar $50'dan satışa sunuluyor arkadaşlar. Bu paketlerden benim elimde var. Çekiliş için aldım. 1000 abone çekilişimiz yakında. Türkiye'nin en büyük çekilişi olacak. Bunlardan bize sadece 1000 abone çekilişi için verdik. Yani şöyle bir göstereyim size. Burada Pack Mini. Şu anda bile satışta varmış. $94 koymuşlar da $50'dan çıkacak. Bunun da ederi $50 olacak arkadaşlar. Bunu da drop ayırmışlar gördüğünüz gibi. Public sale'ı. İşte 1000 tane olacak. 5 dakika cooldown olacak. Cook Pack arkadaşlar. Cook Pack şansının içinden de bir tane cook, 2 tane dish çıkıyor. Bakın Mini'den de aynı şekilde ama yüzdelik oranlar değişiyor tabii ki. Çok yakında bomba gibi gelecekler. Çünkü demin gösterdiğim şeylerden de az buçuk anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bu videoda söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski, kendi kararıdır arkadaşlar. Kim bilir ne olur ne biter bilmiyorum. Yarın saat 9'da Medium Rare Potato ile alakalı canlı yayındayız Twitch'te. Kaçırmayın derim. Çekilişimiz de olacak buna dair. Kaliteli projeler, kaliteli günler. Ama dediğim gibi hiçbir zaman yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Like the girls with their nails done now.